Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar grubunda yer alan Electroplast Gel etken maddeleri dexketoprofen ve tiyokolşikosittir. Dexketoprofen ağrı kesici olarak, tiyokolşikosit etken maddesi ise kas gevşetici olarak etki gösterir. Electroplast Gel 50 gramlık tüplerde sunulmaktadır. Electroplast Gel nedir, ne için kullanılır? Electroplast Gel, ağrı kesici, iltihap giderici ve kas gevşetici bir ilaçtır. Electroplast Gel şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Romatizmal hastalıklarda, eklem çevresindeki dokuların iltihaplaması olarak bilinen periartritte, eklemlerde ağrı, şişlik, tutukluk ve şekil bozukluğuna yol açan yangılı, kronik iltihaplı eklem hastalığı olan romatoid artritte, kasları kemiğe bağlayan tendonda iltihaplanma olarak bilinen tendinit rahatsızlığında, tendonun ve onu saran kılıfın iltihaplanmasında, kemik veya eklemi saran yumuşak dokunun üzerinde oluşan içi sıvı dolu kesiciklerin iltihaplanmasında ve osteoartrite bağlı ağrılarda, sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı gibi kas gerginliği eşliğinde görülen omurganın akut veya kronik ağrılı hastalık belirtilerinin tedavisinde, kaza veya spor yaralanmalarının sebep olduğu kas ve eklemlerde burkulma, incinme ve ezilmelere bağlı şişlik, gerginlik, ağrı ve iltihabi durumların rahatlatılmasında kullanılır. Electroplast Gel nasıl kullanılır? Hekiminiz başka türlü önermediği sürece Electroplast Gel ağrılı bölgeye yeterli miktarda sıkılıp hafif hareketlerle masaj yaparak günde 2 veya 3 kez sürmek suretiyle uygulanmaktadır. Jeli sürdükten sonra eller muhakkak yıkanmalıdır. Electroplast Gel'de tedavi süresi 7 günden daha fazla olmamalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda endikasyon ya da doz saptanmadığından bu yaş grubunda kullanıma önerilmemektedir. Electroplast Gel'i günde 7,5 gramdan fazla kullanmamalısınız. Electroplast Gel diğer kas gevşeticiler ile birlikte kullanılmamalıdır. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz bir kas gevşetici ilacınız varsa bu durumu hekiminize söyleyiniz. Electroplast Gel ile tedavi edilen cilt bölgesini hava geçirmeyen kapatıcı bandajlarla sarmayınız ve sıcak su torbası ya da sıcak havlu gibi sıcağa maruz kalacak uygulamalar yapmayınız. Electroplast Gel 18 yaşından küçüklerde kullanılmaz. Electroplast Gel'i kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerinden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Electroplast Gel kullanırken ve bu ilaçta tedavi bitiminden 15 gün geçinceye kadar güneş ışığı veya yapay ultraviyole ışıklarından uzak durunuz. Bu ilaç cildinizi güneşe karşı daha duyarlı hale getirebilir. Dışarı çıkmanız halinde koruyucu giysiler giymelisiniz. Tedaviniz süresince Electroplast ile birlikte güneş koruyucuları ve losyonları, böcek kovucular veya diğer cilt ürünlerini kullanmaktan kaçınmalısınız. Electroplast ile tedavi sürerken jelin sürüldüğü yerde tahriş, yanma, iltihap, egzama veya kaşıntı oluşursa jelin kullanımını derhal durdurunuz. Kabartılı, isilikli, egzama veya enfeksiyonlu, açık yaralı, hasarlı veya yanık ciltlere Electroplast kesinlikle sürülmemelidir. Electroplast'ı kullanabilmeniz için bu tür durumların tamamen iyileşmesini beklemelisiniz. Electroplast Gel, anal veya genital bölge, mukoza ve göze değdirilmemelidir. Ağır karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalar, Electroplast Gel'i kullanmadan önce hekime danışmalıdırlar. Hamile olmak veya çocuk emzirmek gibi durumların varlığında Electroplast Gel kullanılmamalıdır. Electroplast Gel'in kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Electroplast Gel'in kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Işığa duyarlılık, ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık, alerjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri, dermatit,
Elektroplast oldukça seyrek rastlanan yan etkileridir. Bu yan etkilerden herhangi birini kendinizde gözlemlerseniz, ilacı kullanmayı durdurup vakit kaybetmeden hekiminize danışınız. Bu video sizin için faydalı olduysa lütfen destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın.